Ben Metan Teknik Mümessillik Ticaret AŞ'den Sinan Buğdaycı. Bugün sizlere Phonak firmasının in-ear monitör sistemlerinden bilgi vermek istiyoruz. Yanımda Turkuaz Medya grubunun ses ekip şefi Gökhan Öner yanımda misafir Merhaba. olarak. Merhaba. Kendisi sistemleri bayağı bir uzun süredir kullanmakta. Kendisinden de kullanımı dolayısıyla edinmiş olduğu tecrübeler hakkında bilgi alacağız. Şimdi konuya girmeden önce tanıttığımız sistemin aslında ne işe yaradığını bir anlatmak istiyorum. Bu in-ear monitör, IFB ya da süfle cihaz olarak tabir ettiğimiz cihazlar sahnedeki moderatörün, sanatçının veya atıyorum işte sunucunun kulağına reji tarafından ya da gerektiğinde diğer kaynaklardan bilginin sesli olarak iletilmesi amacıyla kullanılır. İlk zamanlarda radyo frekans teknolojisi bu kadar gelişmediğinden ve ekonomik boyda satılabilir vaziyete gelmeden önce kulaklık kabloyla gelirdi ve moderatöre, sunucuya takılırdı. Bu da kulaklığın kablosunun işte kulağına girdiğini, izleyiciler tarafından görülmesi sakıncalar yaratırdı. Fakat zamanla kablosuz teknolojiler gelişince ilk etapta burada gördüğümüz VHF frekanslarını kullanan Invisity serisi çıktı. Bu Invisity serisi VHF frekanslarından çalışmış olduğundan harici bir anten yapısı, işte bir kabloyla stüdyoya ya da ilgili mekana montajıyla ilgili bir altyapı gerektiriyordu. Ve uzun zamanda başarılı bir şekilde kullanıldı. Neredeyse 10 yılı aşkındır kullanılıyor. Fakat günümüzde artık süper UHF frekanslarda yani 2.4 GHz'de artık kullanım yaygınlaştı ve bunun getirdiği birçok avantajlardan dolayı Phonak'ta yeni serisimiz olan Roger in-ear serisini çıkardı. Roger in-ear serisi bahsettiğim gibi 2.4 GHz'i kullanıyor ve anten altyapısı fazla gerektirmiyor. Özellikle kapalı mekanlarda yani dört duvarla kapalı mekanlarda 30 metre mesafeye kadar herhangi bir özel bir altyapı gerektirmeden kullanmamız mümkün. Şimdi eski sistemde VHF frekansında sayısal değil de analog sistem kullanıldığından çekmeme durumlarında haşırtı huşurtu dediğimiz halk diliyle yan etkiler oluşabiliyordu. Ve kurulumun bayağı bir profesyonel ekip tarafından yapılması gerekiyordu. Ancak 2.4 GHz'imiz standart paketinden al, çalıştır, kullan şekilde o kadar basit yapılmış ve fazla özen gerektirmeyen bir yapıya sahip olunca yaygınlaşmaya başladı. Evet, Roger'ın 2.4 GHz'de kullanıyor olması bazı izleyicilerde şu ön yargıya sebebiyet olabilir. 2.4 GHz işte Bluetooth, Wi-Fi benzeri birçok cihazdan hatta bazı güvenlik cihazlarından kullanıldığından çok yoğun ve bu belki parazitlere, kesintilere sebebiyet olabilir diye bir ön yargı oluşabilir. Fakat durum böyle değil tabii ki. Phonak burada özel bir protokol kullanarak çok dar bir alanda frekans atlama teknolojisini kullanarak canlı frekans değiştirdiğinden herhangi bir parazit oluşmamakta. Ve cihazın ortalama erişim kapasitesi yani çalışma mesafesi 30 metreyi bulabilmekte. Özellikle kapalı mekanlarda yansımaların olduğu ki Wi-Fi frekansları yani 2.4 cihaz frekansları yansımaları seven cihazlar olduğundan herhangi bir sorun olmuyor. Ama açık alanda tabii ki bu kısıtlama getirebilir. Yani 30 metrelik 50 metrelik mesafeleri yakalamayabiliriz. Ama bunun da detaylı bir montaj veya yerleşim şekliyle çözülmesi mümkün. Yapay olarak yansıtma yapabilecek malzemeler etrafa yayarak bunu gerçekleştirebiliriz. Şimdi öncelikle eski sistemle yeni sistem arasında bir karşılaştırma yapmak istiyorum ki yani niye bunun getirileri nedir işte eskisinin götürüleri nedir şeklinde bir karşılaştırma yaptığımızda ilk önce bahsettiğim gibi bir kere basit bir kurulum var. Eski sistemde frekans değiştirmek için cihazın servise gelmesi lazımdı. Özel bir programım vardı. Alıcıyı işte gördüğünüz bu servis cihazın içine koyuyorduk. Ona frekans ayarı yapıyorduk. Aynı şekilde aynı frekansı vericiye eşleştiriyorduk. Ve bir zaman kaybı hatta bir maliyet getiriyordu. Fakat yeni sistemde kullanıcı bu teknik servise ihtiyaç duymadan kendisi sadece eşleştirmek ki detayına sonra geleceğim butona basarak vericiyle alıcıyı alıcımız tabi burada gördüğümüz şekilde eşleştirebiliyor.
Ve burada bir alıcı, iki alıcı gibi bir kısıtlamamız da yok. Yani aynı vericiye 30 taneye kadar alıcıyı eşleştirebiliriz ve bunlar paralel aynı anda çalışabilir. Evet, ilk farkımız buydu. Yani kullandığı UHF'den Wi-Fi'ye geçişin avantajları. İkinci avantaj da eski alıcıya göre yeni alıcının %25 daha ufak olması. Evet. Bu sayede kulakta saklaması çok daha kolaydır. Hemen değinmişken onu da söyleyeyim. Şimdi bu tuttuğum parça çoğu kişi anteni sanıyor. Burada ince bir misina vari bir parça var. Bu aslında kulağa sokup çıkarmayı kolaylaştırmak amacıyla yapılmış bir parçadır. Herhangi bir anten görevi yoktur. Yani anten, receiver, kulaklık hepsi tek bir gövdeye sıkışmış durumda. Diğer üçüncü bir farka gelirsek, eski receiver'ımız servis veya pil değişimi durumunda ikiye bölünüyordu. İşte bunların dağılıp olması, kaybolması gibi riskler varken yeni receiver'ımız tamamen tek parça. Bir pil kapağı var. Onun içine pilini koyuyoruz, kapatıyoruz ve kullanıma hazır şeklinde geliyor. Bir diğer yenilik de cihazın dediğim gibi eşleşmesinde, frekans ayarının yapılmasında herhangi bir porlama cihazına ihtiyaç duyulmaması. Hatta yeri gelmişken bir pil takışımızı da görelim. Cihazlar eski cihazlarda olduğu gibi aynı pilleri kullanıyor. Bu piller çinko hava pillerdir. O da gelmişken yerindeyim. Çünkü hava piller lityum polimer pillere göre 2 kat daha verimlidir. Onu da çoğu kişi bilmez. Sebebi odur. Çinko hava kullanılması. Yani en iyi pil lityum polimer falan diyoruz ya, aslında en iyi pil çinko havadır. Hemen takalım yerine bunu. Şimdi tabi bu piller içine hava girmeye başladığı zaman çalıştığından geldiğinde hava delikleri kapalı olarak geliyor. Biz bunun pilin artık devreye girmesi için şuradaki bandı çekerek açıyoruz. Burada küçük bir delik var, hava deliği. Ve ortalama biz bu pili içine takana kadar ki zamanda gerekli hava miktarı pilin içine giriyor. Ve pil artık aktif konuma geliyor. Şimdi kapattık. Artık bu cihaz çalışır vaziyette. Fakat şunu söylemek lazım. Pilin mandalı sökülüp hava içine girdikten sonra artık sizin piliniz kullanılsın kullanılmasın. Eğer alıcınız alsa da almasa da sinyali 20 saat azami çalışma süresine sahip. Yani ben bunu 1 saat kullandım, köşeye koydum, sonra kalan zamanı kullanın diye bir durum yok. Mutlaka o pil bitiyor. Yani 20 saatte ortalama şu demek genel pratik kullanımda, her sabah bir pil taktığınızda bir sonraki güne kadar sizin bütün ihtiyacınızı karşılayacak çalışma kapasitesine sahip oluyor cihaz. Şimdi burada bir eşleşme yapalım. Önce bir kere vericimizi açıyoruz. Açtığımızda alıcımızı da böyle 3-5 santim 10 santim dolu bir mesafeyi tutup şurada eşleşme butonuna basıyoruz. Bu eşleşmeden sonra lamba yeşile dönecektir. Bakın yeşil oldu. Artık eşleşme bitti. Biz vericimize verdiğimiz artık bütün ses sinyallerini kulak alıcımızdan algılayabiliyoruz. Şimdi arkasını çevirelim cihazın. Cihazımızın arkasında bir kombine girişimiz var. Yani hem çivi jack dediğimiz 6.3 mm hem de XLR jack dediğimiz bir girişe sahip. Biz istediğimiz girişi kullanabiliriz. Bunun dışında ayrıca işte laptop gibi kaynaklardan ses alabilmek için 3.5 mm TRS girişimiz de mevcut. Arkaya baktığımızda ayrıca ihtiyacı olmasa da müşterinin servis amaçlı olarak ya da firmware update'leri geldiğinde cihazı update etmek için bir USB bağlantımız var. Ve bütün cihazları, eşleşmiş cihazları daha sonra tekrar unpair yani boşa çıkarmak için, ses gitmemesi için şu butona basarak 7 saniyedir bunun süresi. 7'ye kadar sayıp bıraktığınızda artık eşleşmeyi bitirir. Herhangi bir kulaklığa ses sinyali gitmez. Şunu da belirtmek isterim. Aynı mekanda 2-3 verici kullanımına ihtiyaç yoktur ve kullanılmaması lazım. Eğer aynı mekanda aynı mantıkta birkaç şey kullanılacaksa mutlaka tekrar eşleştirme yapılması lazım tek tek her biri. Yoksa bu kulaklık hem buna eşli hem de diğerine eşli ise en son eşlenen de kalır.
Şimdi bir de network yapı ağı var bu Roger'da. Yani o şu demek. Diyelim bu stüdyodan kullanıcı kulaklığından çıktı, yan stüdyoya gitti. Ne yapması lazım? Tekrar eşleştirmesi lazım. Tekrar yeniden bir kısa da olsa bir işlem lazım. Buna gerek kalmıyor. Eğer özel istek olursa kullanıcı tarafından biz cihazları klonlayabiliyoruz. Bu durumda bir salondan diğer salona geçtiğinde kullanıcı herhangi bir kulaklığını çıkarıp eşleştirmeye gerek kalmadan direkt olarak bir sonraki klonlanmış vericiden sinyalini alabiliyor. Bunda bir sınır da yok. 4, 5, 10 tane stüdyo olabilir. Fakat burada bir ön şart var. Bir vericinin alanı diğer vericinin alanını zapt etmeyecek. Yani karşılıklı ortak bileşke olmayacak. Yani stüdyolar arasındaki RF yalıtımı yeterli miktarda olacak. Ancak buna rağmen böyle bir şey isteniyorsa bir RF repeater cihazımız var. Bu repeater'da ortak bileşke alanı olsa dahi cihazların sinyallerin aktarımına olanak veriyor. Burada da tabii ön şart yine mutlaka ve mutlaka aksine bir ortak bileşke alanının olması en azından. Yani bunun yaydığını bu alıyor 30 metre ilerideki bir stüdyoda ve tekrar o stüdyonun içerisine yayıyor. Bu şekilde biz bunu yine tekrarlama ihtimalimiz mümkün. Herhangi bir kısıtlama yok. Evet, bir de bizim mobil vericimiz var. Bu mobil verici aynı özelliklere sahip sabit vericimizle ilgili. Fakat avantajı pilli olması, yani enerjiyle besleme ihtimalimiz olmadığı durumlarda biz mobil verici üzerinden, kendi üzerinde dahili mikrofonu vardır. Yönetmenin sanatçılara konuşması, hitap etmesi mümkün. Sadece yönetmen değil, prodüktörün veyahut da işte sunucu yakınının da iletişim kurması için çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü bu elektrikli olduğundan dolayı bunun üzerine bir mikrofon takıp bu sefer açmalı, kapamalı bir sisteme dahil etmemiz gerekiyor. Fakat bu böyle olduğunda buna tanımlama yaptığımızda o konuşma yapacak olan kişiye direkt verdiğimizde o 30, 50 ya da 100 metre alan neresiyse o bölgede bulunarak sunucuya veyahut da kameralara yakalanmadan sunucunun kulağına ya da bir konunun kulağına süreleri rahatlıkla verebiliyor. O açıdan kullanımı 10 numara. Evet. Yani daha iyisi olamazdı. Biz sürekli daha önceden hani buraya koyduğumuz mikrofonu yönetmenin önüne nasıl taşıyacağız? Anahtarlı mikrofon koyacağız. İstediği zaman kullanabiliriz. Operatörü de zorlayan bir durumlar söz konusuydu. Fakat bu Roger çıktıktan sonra şu tarz bir mikrofonlama sistemi. Üstünde dediğiniz gibi hani 3 açı da var. Bu sefer dış faktörleri de minimize edebiliyor mikrofon karakterisini ayarlayabilerek. Böylelikle o ikisi arasındaki bağlantıyı ses operatörüne hiç de ihtiyaç kalmadan, hiçbir kimseyi de zorlamadan kendi aralarındaki yani balansı rahatlıkla sağlayabiliyorlar. Ve herkese çok memnun olan bir sistem olmuş oluyor. Evet. Bir de tabii az önce bahsettik repeater'ımız var. Repeater'ımızda diyelim stüdyo çok büyük ve 30-40 metreyi geçti. Ender bir durum ama ihtiyaç duyduğumuzda repeater'ı bu transmitter'ı görecek bir alana yerleştirdiğimizde tekrar bundan sonraki bir 30-40 metre daha çekim alanımızı arttırıyoruz repeater'la. Şuna da değinmek istiyorum. Cihazla birlikte, daha doğrusu kulaklığımızı aldığımızda şöyle bir paket içinde gelir. Bu paket içerisinde şu yeşil kapaklar vardır. Bu kapaklar alıcının ucundaki ses çıkışını korumak içindir. Yani kulak dışkısı veya yağlanma olduğunda biz bunları atıp yerlerine yeni yeşil tıpalardan takmamız çok önem arz ediyor. Çünkü bunların en büyük şeyi nasıl diyeyim, off duruma düşmesinin sebebi bu kanalın kapanması. Yani sesin artık eskisi gibi basınçlı çıkmamasıdır. Bu yüzden her setten bir tane çıkar. Bir de tabii ki kulak yapısı daha büyük olanlara bunu açalım hatta. Gösterelim bir saniye. Şöyle. Soft wrap dediğimiz parçalarımız var. Bu soft wrap'lar receiver'a helezonik bir şekilde şöyle sarılarak çapı genişletilerek daha geniş bir kulak çapına sahip kullanıcılara adapte edilebiliyor. Ve genelde söktükten sonra da fazla iz bırakmıyor. O şekilde tasarlanmış. Ve tabi bir de bir set pilimiz çıkıyor. Pilimiz
Phonak olmak şartı değil ama Phonak bu pile 20 saat çalışma garantisi veriyor. Diğer markalarda bu süre değişebilir. Evet. Şimdi biraz da işin sağ tarafını yoklayalım. Gökhan bu cihazları uzun zamandır kullanıyor. Evet. Senin yorumların... Ve bunun bir sebebi var tabii ki. Evet. Bizi buraya iten senin sebep yorumlarını neydi? alalım bakalım. Ya daha önceden belpek ve spiral ve kablolar bizi çok her yayında değil ama çoğu yayında zorladığı alanlar oluşuyordu. Çünkü niye spiralin çıkışı, görüntüsü, duruşu, kişiyi rahatsızlığı belli bir süre kaldıktan sonra kişideki verdiği hassasiyet bunlar hep televizyonculukta çok önem arz ediyor. Hem görülmeyen hem rahatsız etmeyen hem de iletişimi sağlayabileceğimiz bir şeye ihtiyacımız vardı derken işte 4 sene önce bu dijital çıkan sistemle birlikte Phonak'la tanıştık. Tanıştığımızda önümüze çıkan ön yargılar vardı. Acaba bunun 3 temizliğini nasıl yapacağız, nasıl muhafaza edeceğiz derken işte az önce bahsettiğiniz cihazı önerdiler. Dediler ki şeyleri var, hijyen için kulaklık temizleme aparatları var. Pil ömürleri dedik sahada tecrübe ettiğimizde aslında bir günü fazlasıyla çıkarabildiğini tecrübe ettik. Ayrıca spiralden çıkartıp da bunu verdiğimiz kişilerde de %99 bu sefer evet bu çok iyi, çok başarılı, tam istediğimiz gibi demeye başladılar. Ama ilk başta dediğiniz gibi bunu da anten olarak düşünülüyordu ve ilk başta biz bunu anten olduğundan dolayı çok fazla dikkatli kullanmaya çalışıyorduk. Şimdi bunu kulağın içerisine sokup çıkartmak amaçlı kullandığında tecrübe ederek yaptık, öğrendik. Biz yeni binamızda özellikle 120 tane hani 2.4 GHz dediniz ya da az önce. Binada bizim yaklaşık bir 120 tane dijital belpeğimiz var. Yani o sahanın içerisinde bir RF bandının içerisinde böyle bir cihazın çalışabilmesi biraz şartları zorlayan bir faktör. Evet. Lakin biz çekim alanı içerisinde bir kere bir kitleme frekans tanıması yaptıktan sonra bir daha o kopuşun olduğunu bugüne kadar hiç yaşamadık. Bundan sonra da yaşayabileceğimizi zannetmiyoruz. Çünkü cihazların alışverişi ve ne amaçlı üretildiği, hangi alanlara performans göstereceği tamamıyla hesaplanmış tecrübe alanında gördüğümüz şeyler. İkincisi de özellikle yeni televizyonculukta LED ekran falan o etrafta frekansı zorlayan çok fazla faktör oluyor. Bu faktörlerle de hiç yakından uzaktan bir iletişim sağlamadı bu bugüne önemli kadar. Bir konu. Diğer sistemlerde LED paneller yapabiliyordu, interferans yapabiliyordu. Telsiz mikrofonlarda bunu yaşıyorduk. Bunu ayrıca bir daha çalışmamız gerekirken bunda hiç öyle bir çalışma yapmadan ne kadar fazla LED olursa olsun hiçbir sıkıntı yapmadan ki bahsettiğimiz LED'ler 4'e 3, 6'ya 5 falan değil. Yani ciddi rakam devasa LED'ler oluşuyor. Evet o LED'lerin içerisindeki performansı da %98 diyebiliriz. %2 de personel hatası. Merak ettim. Sen şimdi biz ne kadar bunu düzgün yapsak da kullanıcı olarak ısınma ne vaziyette? Isınma yok. Yok. Tamam. Hep onu ben düşündüm. Ne olacak diye. Hiçbir şekilde. Çünkü yani siz biz bir açtım akşama kadar. Yani sabah saat 8.30'da bir açılıyor. Akşam saat 11-12'ye kadar. Evet. Hani şunun neyse hemen hemen onu alıyoruz. Çünkü dış faktör yok. Açık alanda görülebilecek bir yerde. Kendi kendine bir ısı üretmesine bugüne kadar şart olmadı. Her bir stüdyoda birer tane mi var? Her bir stüdyoda. Özellikle Türkiye'nin gözde bir programı var, ismini vermeyeyim. O programın içerisinde kullanıyoruz. Evet. Orada sabah saat 8, akşam saat 11, 12, 1 artık çekim süresine göre kullandığımızda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Onu da şimdi sen onu icap etmemiş söyleyeyim gelmişken konu. Eğer aynı stüdyoda birkaç tane kullanacaksanız cihazlar arasında en azından bir 50 santimlik mesafe bırakmanız lazım. Ki çok daha verimli çalışsın. Aksi halde onlar birbirini etkileyebilir. Zaten orijinal aksesuar olarak gelen kitinde de 19 rak kitinde de bir rakna 2 tane monte edebiliyorsunuz. Aslında 4 tane sığacak gibi vaziyette ama 2 tane sığmasının sebebi o yakınlığın sağlanmaması, olabildiğince uzak tutulması. Artı Sinan Bey bunu hani sadece biz broadcast için konuştuk ama broadcast'in dışında da yani location sound'larda da falan da kullanılabilir. Neden dolayı? Çünkü gözükmeyen bir faktörü var kulağa taktıktan sonra. Evet. Yani kulağa taktıktan sonra bunu görmek için özel bir çekim yapılması lazım. Dolayısıyla hani sesli çekimler olursa bu sefer sunucunun sahne üzerindeki performans sergileyenlerin sufle kaçırmamasını sağlaması için kenar taraftan bir mikrofona da gerek kalmadan şöyle bir cihazla sürekli sufle vererek oyuncuyu da rahatlatılabilir. Film sektöründe bu şeyde Amerika'da kullanılıyor. Kullanılıyor yani, hatta bir gün öncesinden çalışıyorlar tekste. Evet. Fazla bir ezbere gerek kalmadan bir ön duyum olduğundan sufleyle birlikte hemen kurtarabiliyor. Zaten bir sahnede 10 kişi varsa ya da 5 kişi varsa 5'inde de sufle vermeye gerek yok. Yani içlerine bir iki tanesi kendi belli eder. İşte o kişilerde bu birebir kullanabileceğim bir cihaz. Evet.
Yapım ve yönetmen yardımcıları da zaten bunu tespit ederler. O kişiye bu kulaklığı verdikten sonra kendileri de nerede hata yapacağını bildiği için sürekli şey yapabilirler, sürekli verebilirler yani. Şunu da eline almışken söyleyeyim ben. Şimdi opsiyonel olarak touch screen transmitter'ımız aynı anda aynen sabit verici gibi birçok kulaklığa eriştiği için ve bunun kendi bir işletim sistemi olduğundan her birine isim verebiliyoruz. Yani bazen mesela burada 4-5 tane kulaklık olabilir. Acaba hangisinin ben ayarını yapacağım ya da işte disable edeceğim dediğiniz zaman bir hataya düşebilirsiniz. İşte bu özellik bu transmitter, portable transmitter'da var. Siz yaklaştırdığınızda bu işte Hasan'ın, Hüseyin'in cihazı şeklinde tespit etmeniz ve hata yapmadan disable etmeniz ya da hatta buradan bu kulaklığın ses basıncını her birini tek tek ayarlamanız mümkün. Mobil vericinin bir avantajı da o. Sabit vericide bu imkan yok. Ama diyelim aynı sinyal gidiyor fakat birisi diyor ki kullanıcılardan ya ses yüksek bunu alçaltalım. O zaman onu alıp buradan alçaltabiliyoruz sesini. Yani bu gibi avantajları da var mobil vericinin. Ve piliyle bu da verici pilli olduğu için rahatlıkla bir 10 saat çalışabiliyor. Ya daha önceden bizim ön yargımız vardı bu tarz cihazlara, pil ömrü o bu falan gibi. Ama sonra kullandıktan sonra evet vazgeçilmezimiz oldu. Raktaki yerini aldı hemen. Evet yani bir kere bunun rahatlığını gördüğünüz zaman tabii. diğer sistemlerdeki o kablo kargaşası işte ne bileyim çekiyor çekmiyor hiç şeyi yok. Hiçbir şey yok. Yani aynen derler ya plug and play. Al paketinden İhtiyacınıza çalışmışlar Simple. ona göre bir ürün üretmişler Evet. yani. Şunu öğrenebilirim belki işte görüldüğü gibi geldiği zaman orijinal çantası kulaklığın içerisinden kulak çubukları da geliyor. Yani burada biraz kullanıcıyı da hani sen bir temizliğini yap sinyali var. Bunu da atlamayalım kullanıcılar açısından. Yani çekinmeyelim kullanıcıya bir kulak temizliği yapalım diye. Çünkü cihazlar ucuz da cihazlar değil. Yani kanalı tıkandı diye bunun off olması yazık olur. Zaten kendileri de tecrübe ediyor Sinan Bey. Yani normalde biz bunu verirken siz hani kibar davranıyor şirket ama biz bununla birlikte bir tane yüzlük de veriyoruz. Evet, çok iyi. Yayın öncesinde buraya 4 tane konmuş ama bunu da kullanırsınız. Yanına bunlardan da gösteriyoruz. Elimizde var mevcut. Uç tıkanıklı olduğu zaman iletişime geçin hemen temizleyelim diyerek öyle zarif kibarca karşı tarafı da sahamızda tutmaya çalışıyoruz. Saklamasını nasıl yapıyorsunuz? Yani sanatçıya ya da sunucuya verdiniz bunu. Sonra o size geri mi veriyor yoksa ona mı ait zimmetleniyor? Hani onu da çok merak ettim şimdi. Yani projeden projeye değişiyor. Eğer uzun vadeli projesi bu kutusuyla birlikte veriyoruz ama yanında neyse var? Bir tane de yüzlük kulak temizleme şeyle birlikte, çubuğuyla birlikte veriyoruz. Proje bitiminde getiriyorlar zaten. Diğerinde de haftada bir olacak olan çekimlerde de yine hijyen olduğundan dolayı onları muhafaza ediyoruz sahalarında, alanlarında. Hijyen deyince şimdi burada elimizde yok. Bir de tabii Fono'nun kendi hijyen spreyi var. Onları kullanıyoruz. Antibakteriyel bir sprey. Onunla da temizleyip sağlıklı bir şekilde uçlarını başka değiştirip, kullanıcılar kullanabiliyor. Evet, aynen. Yani gün içerisinde biz uçları bir kullanımdan sonra bunları da değiştiriyoruz. Riske atmak istemiyoruz. Normal pandemi dönemindeyiz. Bu riskleri de azaltmak için. Şunu da söyleyebilirim. Şimdi bu ultra böyle temizleyiciler var. Küçük paket şeklinde. Onlardan da alıp mesela bu normal telsiz mikrofon kapsülleri de olsun, kulaklı olsun atılıp orada 3-5 dakika bekletilip hijyen telsiz sağlanabilir. mikrofonlarda onu kullanıyoruz doğru ama bu bizim için daha zarif, kibar, narin geliyor. Bunu elimizle yapmak istiyoruz. Tamam, tabii ki. Evet, cihazlarımızı kabaca genel hatlarıyla tanıttığımızı düşünüyorum. Fakat sona gelmeden önce ve Gökhan'a teşekkür edip göndermeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Yani aslında Fono'nun ana firması Sonova. Sonova 1947 yılında kurulmuş. Çok eski bir firma ve uzmanlığı iletişim engelli kişilere kulaklık yapmakta. Ve zaten Fona gelişi bu şekilde oldu. Zamanla bu Sonova'nın işitme cihazlarındaki ve kulak içi enstrümanlardaki tecrübesini radyo frekans teknolojisiyle birleştirerek hiç aslında dahil olmadığı broadcast, location sound olarak kastettiğimiz veya stüdyo broadcast dediğimiz kısma da bu ürünleri son 10 yılda sunmaya gayret etti ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet Gökhan.
Çok memnuniyet duydum. Diyecek başka bir şeyin yoksa Tecrübemizi senin de paylaştık. Bir faydası teşekkür ediyorum. olursa, Geldin, olduysa da ne bize mutlu konuk bize. oldun. Her daim kapımız Oldu. ve kapınız hepimize açık biliyoruz. Bizler de Sağ ol. teşekkür ederim.